Gündelik hayatın içerisinde ilişkilerin nasıl örüldüğünün mekanizmasını anlatacağız. Ve her biriniz aslında yaşarken çok iyi bildiğiniz ama tanımlayamadığınız bazı çekim kanunlarını, itim kanunlarını göreceksiniz. Ne oluyor da biz bir yere, bir insanı itiyoruz ya da çekiyoruz? Şimdi diyelim ki bir ortama girdiniz. Girdiğiniz ortamın içinde mesela bir insanı görüyorsunuz. Sanki oradan uzaklaş diyor. Fakat bir şey de var. Çekiyor, çağırıyor. Bak ben buradayım, buraya bak diyor. Şimdi ne oluyor da biri size baktırıyor, çekiyor? Ne oluyor da birisi sizi itiyor? Ya da bazı insanlar var, ne diyoruz? Şeytan tüyü var diyoruz. Lan bir giriyor böyle kadın, o yani bakan bakmayan orada olduğunu onun hissediyor. Yani görmeseniz de birisinin ta kapıdan içeriye girdiğini hissediyorsunuz. Hiç bakmadan ve görmeden, evet, şunları kapatabiliriz bunu. Kapatabiliyor muyuz bunu? Tamam, o zaman oturarak yapacakmışız. Olsun. Evet. Öyleyse burada bir mekanizma olmalı. Bizi çeken, çağıran neden beni çekiyor, çağırıyor? Ya da iten neden itiyor? Öyleyse ilişkilerin içerisinde bu noktayı çözenler çok önemli bir anahtara kavuşacaklar. Şimdi biz konuşurken, sohbet ederken şöyle zannediyoruz. Bak ben söylüyorum ve söylediğim kelimelerin bir etkisi var, bir etki alanı var. İşte bak hoşa gidiyor, hoşa gitmiyor, öyle zannediyoruz. Oysa ki biz konuşurken dahi aslında kelimeler bizim bohçamızdır. O bohçaların içerisine biz gönlümüzü, enerjimizi, auramızı ve renklerimizi katarız. Yani herhangi birisi olumsuz gibi görünen bir kelime söylediğinde dahi o bohçanın içine öyle bir şey koyar ki hoş durur. Sizi içeriden yakalayıverir. Şimdi burada tabii ki manevi taraftan bunu eğer söyleyecek olursak, bir kişi söylediği kelimenin içerisine yaşadığı bir enerjiyi aktardığında çok etkili olur. Yok eğer yaşamamışsa ve sadece ezberlediği bir kelimeyi aktarıyorsa, evet çok güzel bir kelimedir ama boştur. Şimdi mesela detoks sürecimiz başladı bizim bu hafta. Şimdi dostlarımız, arkadaşlarımız 3000 kişi aldık. Onlara detoks arınma sistemi yaptıracağız. Şimdi ilk önce ben bütün dostlarımızdan bir ay önce kendi üzerine uyguladım. Yani aslında sistemi belki birçoğumuz biliyoruz ama bazı ufak tefek malzemeler değiştirdiğim ya da yöntemde bazı şeyler değiştirdiğim için önce kendi üzerinde yaptım. Şimdi kendi üzerinde ne olduğunu gördüğümde şimdi sadece söylüyorum. Şöyle yap diyorum ya. Artık oradaki gücü, kudreti, faydayı beni dinleyen insan orada görüyor. Ah, evet, yapalım, doğrudur. Fakat ben bunu diyelim ki bir yerde okudum. Bir kanaatim var ama emin değilim. O cümleyi sarf ettiğimde onun etkisi çok daha az. Bu konuda hatta bir tane Balcı Dede hikayesi vardır. Belki birçoğunuz biliyorsunuzdur. Ben de böyle çoğunlukla ayakta olmayı seviyorum. O zaman şöyle yapayım. Adamın bir tanesi çocuğunu bir dedeye götürüyor. İşte soruyor. Nedir senin diyor çocuğunun sorunu? Çok bal yiyor diyor ve sözümüzü dinlemiyor. Kendini baldan alamıyor ve bedenine çok büyük zararlar verebiliyor. Tamam diyor. Çocuğunu al götür 40 gün sonra getir. Neyse 40 gün sonra geliyor. Bu dede diyor ki evladım bir daha bal yeme diyor. Gidiyorlar.
Ve gerçekten de çocuk o aşırı bilmem ne bal yeme sistemlerin hepsini bir kenara bırakmış. Normale dönmüş. Aradan 10 yıllar geçiyor. Tekrardan bu dedeyi, bu babayı işte yolda görüyor, rastlıyor. Teşekkürler yapıyor vesaire. Ya diyor, siz geçenlerde böyle bir şey yaşamıştık. Hani benim çocuğuma 40 gün sonra gel ve sana işte bir şey vereceğim, iyileşeceksin dedin ve 40 gün sonra bu cümleyi söyledin. Neden geldiğimizde bal yeme demedin de 40 gün sonra dedin diyor. Çünkü diyor o zaman ben deneyimlememiştim. Önce kendime bal yedirip onun bağımlısı olup kendi nefsime sözümü dinletip ondan sonra senin çocuğunun dinleyeceği şekilde verebildim diyor. Öyleyse şimdi biz başta kendimize, çevremize, bazen sevgilimize ya da çocuklarımıza bir sözü dinletebilmek için önce onu kendimize dinletebilme mekanizması başlıyor. Peki öyleyse şimdi bunu bedene, hale alacaksak da yani bu söz olayını beğenmelere ya da beğenmemelere alacaksak da şimdi diyelim ki biz dışarıya diyoruz ki yani dışarıdaki insanlar bizi onaylasın. İşte girdiğimiz ortamlarda sözümüz, karizmamız, enerjilerimiz güçlü olsun. Ama dışarı bizi onaylarken ben kendimi onaylamayabilirim. İşte burada da şöyle yine benzer bir mekanizma çalışıyor. Sen eğer kendini onaylamadıysan dışarıdan seni gerçekten kimse onaylayamıyor. Sen gerçekten kendini beğenmiyorsan, yetersiz ve eksik görüyorsan girdiğin her ortamda mutlaka bir yerin eksik. Bir alanda eksiksin. Bak. Yani çekimi yapan senin inancın. Sen kendini nasıl görüyorsun ve gördüğün gibi bir şeyi yansıtıyorsun. Özellikle şimdi tabii ki genç kızlarımız, erkeklerimiz girdiği ortamlarda daha popüler, daha hani böyle beğeni toplayan, hele şimdi böyle daha çok like alan bir sürü bir şeyler yapabiliyor. Çok fazla bir şey almak için yapanlar başarılı olamıyor. Bazıları da bu işi meslek olarak yapabiliyor. Hani birinin o anda like'laması demek, beğenmesi demek değil. Onaylaması demek de değil. Orada suni başka durumlar da var tabii. Yani bizim kendi hayatımızı ve kendimizi onaylamadığımız bir durumda hayat aynasından onay alamayız. Şimdi tabii şunu diyeceksiniz. Yani toplumun çok büyük bir kesimi dışarıdan onay almak üzere dışarısı için giyiniyor. Dışarısı için işte süsleniyor, püsleniyor, bir şeyler yapıyor. Hatta dışarısı için okuyor, kültürlü görünsün diye. İşte bu dışarısı için bunları yapanlar dışarısı tarafından yönetilirler. Yönetildikleri için güdülürler. Artık onlar iplerini başkalarının eline verirler. Oysa ki bizim buradaki asıl işimiz sadece onaylanmak değil, aslında mutlu olmak. Yani girdiğin bir ortamda beğenildiğinde, onaylandığında ah ne kadar güzel bak şunları yapıyorsun. Evet gerçekten yani ben bunu biliyordum ama dışarının da onayıyla bu eminliğimi arttırdım. Şimdi bak durum biraz daha değişti. Diğer taraftan bazıları buna muhtaç olurlar. Yani dışarısı seni onaylamadığında solgunsun, hasta mısın? Bir şey mi var? Yani birisinin küçücük bir kelimesi, bir cümlesi, o andaki kanaati hatta kıskançlığı seni bir anda alt üst edebilir. Oysa her birimiz aslında yine kendi merkezimizde olduğumuzda, yani kendimizi bu hayat için yeterli gördüğümüzde, yeterli görecek hale geldiğimizde ama en önemlisi, şimdi burada başka bir eşittir yapacağım. Çünkü şunu soruyorsunuz. Bir kişi kendini nasıl yeterli görsün? Bir kişi kendini nasıl onaylasın?
Ya adam tembel, çok çirkin hissediyor. İşte birçok konuda eksiklikleri, yetersizlikleri var. Ve bu insanın kendini onaylaması mümkün değil, onaylanması da mümkün değil. Çözüm var mı? Var. Hani en ümitsiz zannettiğiniz vakada dahi çözüm var ve bambaşka hale gelebilir. Şimdi burada ilahi yasaları kullanacağız. Fakat bu ilahi yasaları kullanırken sakın şöyle düşünmekten de uzak olun. Ha biz bunları yapalım, daha çok beğeni, daha çok like alalım, daha çok bilmem ne yapalım değil. Şimdi gelelim neden? Şimdi hayat sizden yansıyan harika bir oyun. Ve bu oyunun içerisinde merkez sensin ve senden yansıyan sana yansıyacak. Öyleyse ne yansıtıyorsun? Hayatı beğenmemeyi yansıtıyorsun. Bakın bugün pasaklı, hani çirkin dediğiniz, hiç beğenilmeyecek halde ve durumda olanlar dünyayı beğenmeyen ve onaylamayanlardır. Ne kadar enteresan değil mi? Peki dünyayı, hayatı ve hani gördüklerini onaylamayanların ortak bir noktası var. Neyi onaylamıyorlar biliyor musunuz? Oradaki dişiyi onaylamıyorlar. Bu çoğunlukla annemiz ama bazen babanız da evin dişisi olabilir. Pasifse. Şimdi diğer taraftan annesini yetersiz görenler, beceriksiz görenler, ya tamam da cahil, işte çirkin kadın, bilmem ne kadın, bu sefer kişi bedenini aynı o annesine karşı yansıttığı hale getiriyor. Annesini gördüğü gibi bir hale geliyor. Bakın burası çok enteresan. Yani annesi belki çok güzel, harika bir kadın olabilir. Fakat onun gözlerinden annesi nasıl görünüyor? Bedeni, hayatı ve dünyası o hale geliyor. Belki anneyi yetersiz görüyor, dünya ve hayat yetersiz, o zaman kendini bir yerlerde yetersiz hissediyor. Ya da herhangi bir yerde annesinin davranışlarını çok eksik, yanlış ve küçümseyecek bir halde görüyor. Hayatı ve dünyayı küçümsediği için çeşitli yerlerde küçümseni veriyor. Bakın, her şeyin merkezinin nasıl da siz olduğuna adım adım gidiyoruz. Hani her şey birlik bilmem ne, bir sürü evliyalarımız söylemiş de bunun matematiği, mekanizması nerede? Hayatımızda nerede? İşte bakın, her birinizin yaşamının içerisinde birebir bunun şahitlikleri var. Hatta örnekler de alabiliriz. Bunu yaşayıp deneyimleyen var mı? Yani ben belli bir vakte kadar annemi çirkin, güzel olmadığını hissediyordum. Yetersiz hissediyordum. Bir baktım ki hayatımda yetersizlikler var. Bunu görebilen geçmişte var mı? Var. Gelmek ister misiniz? Yani. Evet. İsim? Kader Koç. Kader. Aslında ben annemi böyle gördüğümü ben bilmiyordum açıkçası. Ben annemi yetersiz ve tutuşları onda buluyordum. Hani işte kendisi az sevdiği için bunlarla karşılaştı. Ya da şöyle yaptığını sürekli şikayet ediyordum. Bundan bir 5-10 yıl öncesine kadar harika bir insan olduğunu fark ettim. Ve her şeyi çok güzel yaptığını fark ettim. Ve ben de öyle oldum aslında. İsteğim de öyle oldu. Ve ilk başladığında anneciğimden aşağı konuşmadığımı fark ettim. Çünkü o ciğimi hak ediyordu. Hanımdı. Ve ben de hanımı hak ettiğimi fark ettim. Ve bulunduğum ortamlarda aslında belki daha önce söylenmişti ama ben bir kederekten aldığımı fark ettim. Yani fark etmediğimiz birçok şeyleri aslında hayatımıza taşıdığımızda fark ettiğim ve evet. Farkındalığım da arttı. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir vakti. Evet. Şimdi burada bir şey, o ana kadar, şimdi orada bir şey fark etti ya, şimdi o yolda olanlar için. O ana kadar bedenini, hayatını, kendini ve dünyayı da eksik görüyor muydun? Yetersiz görüyor muydun?
Aslında ben dünyayı her zaman çocukluğumdan beri mükemmel bir yer olarak görüyordum ama sanırsam sorun benim hak etmemle ilgiliydi. Ve ben bu mükemmelliği hak ediyor muyum arasında biraz gayretin onunla ilgili olduğunu fark ettim. Bedenimle ilgili benim de sakladıklarım vardı. Belki de sebebi budur ama şu an artık öyle değil. Çok şık. Çok şık. Evet. Bugün onun için dişiye, anneye güzel bakan güzel bir kadın ve gerçekten nasıl bakıyorsa işte seyrediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani herhangi bir kişi iticiyse dünyayı ittiği için, herhangi bir kadın eğer itici bir dişi olarak görünüyorsa dişiliği ittiği için, herhangi bir erkek hani yakışıklı değil de itici bir erkekse erilliği ittiği için. Şimdi bunun tabii ters köşeleri de var. Yani mesela bir kadın dişiliği iter ama erilliği çekebilir. Erilliği çektiği için bu sefer dişil bir erkekle eşleşir. Bak çekim kanunu değişti. Bir erkek eril gücü kendinde beğenmez, aşağılar, iter, dişileşir ve bu sefer eril bir kadını çeker. Çekim kanunları bakın nasıl değişiyor. Bir de şimdi burası önemli. Hani ben hızlı çok geçiyorum ama bizim tabii bu konuda aydınlıkla karanlığın dansı diye bir atölye var ki içimizde her an erkekler, kadınlar, bütün o sıfır birler dans ediyor. Ve hayatımızın her bir tarafında bu matematik var. Sadece çok enteresan ters köşelere gizleniyor. Şimdi diyelim ki bir kadın bir oğul doğurdu ve baskıcı ve kontrolcü bir anne. Oğlunun birçok davranışını yönetti, kontrol etti. Şöyle yiyeceksin, böyle bilmem ne yapamayacaksın. Şimdi kadını dinleyen, dişiyi dinleyen bir oğul meydana getirdi. Şimdi bu oğul ne yapacak? Kendini yönetecek ve kontrol edecek bir dişi arayacak. Şimdi diyelim ki bulamadı. Annesi onun dişisi olmaya devam edecek. Şimdi bugün çevrenize baktığınızda böyle bir sürü şey göreceksiniz. Nasıl çekiyor? Yine tam tersi. Diyelim ki bir ana baba bir kız çocuğunu çok eril yetiştirdi. Seni bir tabur askerin içine koyarım ama hiçbir şey olmaz. Sen öyle bir güçlü dişisin ki rap 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 yürürsün. Her gittiğin ortamda erkek gibi olursun. Şimdi kız çocuğu eril prensipleri aldı. İçeride ben erkeğim diyor. Olur mu? Dişi bilmem her türlü bedensel unsurları var. Hiç fark etmez. Bu sefer o içerideki eril prensip dışarıda annesinin oğlu bir erkek arıyor çekim kanunu olarak. Yönetebilmek ve bir ona erkeklik yapabilmek için. Tabii bu belli bir zaman sonra karşıdaki eşler ya diyor şimdi biz rollerimi değiştik. Ne oldu sen şimdi erkek ben kadın mı oldum? Hatta bizim böyle basit şeylerimiz var yani erkek ne yapmalı kadın ne yapmalı? Tabii bu illa da cinsiyet olarak fark etmiyorum. Aynı hemcinsler de bazen buluştuklarında benzer durumlarla karşılaşıyorlar. Fakat buradaki işte bu eril ve dişilin nasıl çektiğini anladığımızda bu sefer hayatımızda şimdi kimler var? Şimdi bir bakıyorsunuz ki birçok kişi evlendi, sevgili buldu, bilmem ne yaptı. O annesinin ya da babasının yanına geldi. Neden? Çünkü eski ailesiyle devam etmek istiyor. Çekim kanunu bu sefer geçmişe ya da eskiye doğru. Bazıları da bu eskiye ve geçmişe doğru merakını yeni ailesiyle devam ediyor gibi yapar ama eski ailesiyle devam ettirir.
Şimdi böyle durumlarda olanlar hemen karşı tarafı suçlarlar. Bak gene babana gittin, görüyor musun? Sen de anana gittin diyor. Yani hiçbir şey tesadüf değil. Bütün çekim kanunlarımız, ilişkilerimizde, arkadaşlıklarımızda, dostluklarımızda her bir tanesi tam ihtiyacımıza göredir. Ve tabii ki çocuklarınız da benzer şekilde olacaktır. Ama orada bir fark var. Çarpı 2. Yani sizin halledemedikleriniz 2'ye katlanarak geliyor. Şimdi diyelim ki bir kız çocuğu evde otoriter bir anne var. Diyor ki dişi evi yönetir. Onun sözü geçer. Dişi madde. Dişi para. Hayat ve dünya. Bu sefer annesi evde yönetici olanlar için onların hayatındaki yönetici daha fazla maddi ve dünyasal konular olur. Şimdi sistem bakın nasıl inceldi. Peki ne yapalım? Evde baba pasif. Nasıl bir ilişkiye yöneleceğiz? Bu sefer bir kadın için pasif erkek arayışı şuur altında başlar. Bunu yapabilmek için çok enteresan bir cümle sarf edilir. Ben asla babam gibi bir adamla evlenmem. Bunun tercümesi şudur. Benim asıl ulaşmak istediğim babam gibi bir eştir. Şuur altıyla şuur üstü farklı konuşur. Ve tabii ki eril dişilerimiz birçoğu zaman evdeki dişil enerjiyi beğenmeyip daha güçlü olmak istemişlerdir. Evet, kapıyı kapatalım. Giriş çıkışlar olsun. Kapıya bir şey koyabilirler arkadaşlar dışarıdan. Şimdi öyleyse fazla eril olan dişilerimiz çok eril bir erkeği çekmezler. Ne demek bu? Peki. Şimdi çok eril bir erkek de çok eril bir kızı çekmiyor. Öyleyse şimdi çekimlerimiz de bize göre. Yani biz nasıl bir sistemdeysek ona göre bir yere çekiliriz. Yani buluşacağınız nasıl olsun her zaman senin bir yansıman olacak. Hani bazı arkadaşlar şimdi talep kanunları falan yapıyoruz. Mekanizması nasıl dilenir, nasıl istenir vesaire. Hani bunu sadece oldu falan böyle bir şey yok. Sen nasılsın? Potansiyelin nasıl? Aynada nasıl görünüyorsun? Aynayı böyle yapıp değiştiriyor musun? Hayır. Yansıttığın var. Öyleyse biz içsel dönüşümlerimizi gerçekleştirmeden dışarıda lay lay lomla bir şey olmuyor. Şimdi bir de şu var. Herhangi bir ilişkiye katılamıyor kişi. Böyle durumlarda da aslında yani bir bağ kuramamak, daha itici olmak ya da kendince bir sürü bahaneler koyarak herhangi bir ilişkinin gereksiz olduğunu kendine ikna edenler. Şimdi bu durumlarda da tabii ki anne ve baba modellerinden aktarılan bazı iticilikler vardır. Hani şimdi bunu diyeceksiniz ki yani sadece duyguda düşüyor. Hayır, bedende de. Yani mesela çeneniz diyelim ki eğer gece sıkıyorsan ayrı bir şey. Çeneyi gıcırdatıyorsan ayrı bir şey. Mesela çenesini gıcırdatanların her birinin annesi babası çok kavga ettiler. Bitti mi? Hayır. Sen hala eril ve dişili sürtmeye devam ediyorsun. Nerede eğer kadınsan bir erkekle, nerede bir erkeksen bir dişiyle sürtüşme halindesin. Bedende. Ya da bir kadının ya da bir dişinin yoğun bir baskısına ihtiyaç duyduysan sol omuzun hep böyle geziyorsun. O böyle hani
sağa sola yan bakan bilmem ne kabadayılar nasıl yürürler? Yani o kadar baskı aldık. Ya da duruşlarımızda çeşitli yana, sağa sola ve dengesizlikler olmak durumundadır. Şimdi yani herhangi birinizin duruşunda, herhangi birinizin ifadelerinize dahi bu vardır. Diyelim ki bir kişi yürüyor, bir kadın iş yerinde. Şimdi ne yapıyor mesela bazıları? Şimdi sürekli şöyle yürüyor. Ya da bir erkek gibi yürümek zorunda hissediyor kendini. Ben diyor kendimi böyle koruyorum. Dişi gibi olursam, kıvırırsam, işte kırtık derler, yok şöyle derler. Hayır öyle değil. İçeride eril olmayı istiyor. Ya bugün toplumun ne kadarı böyle biliyorsunuz. Şimdi bunun bir de tam tersi var. Öyleyse kendimizi dışarıya karşı çok dişi gösterirsek eril çok çekeriz. Ya da çok eril gösterirsek çok dişil çekeriz. Burada da çok enteresan farklı mekanizmalar devreye giriyor. Dişiyi çoğalttın ya, belli bir çoğalttıktan sonra kırılıyor, eril oluyor. Erili çok çoğalttın ya, çok çoğalttın, kırılıyor, dişi oluyor. Nasıl mekanizma? Yani nerede hangi alanda aşırıya gidersen hemen diğer tarafa geçiyorsun. Ya kadın gitti estetik yaptırdı. İşte diyelim ki göğüs yaptırdı. Gitti dudaklarına dolgular vesaireler yaptırdı. Bir kadın unsurunun vereceği her türlü malzemeyi bol bol koydurdu. İçeride daha çok erkekleşiyor. Ki bir kere zaten göğüs dişi organ değil. Kadının eril organı. Ters köşe. Verme organı. Alma organı değil. Eril. Yani ne kadar büyürse o kadar çok verecek. Ama o kadar çok eril olacak. Şimdi birçok kavram bakın nasıl değişiyor. Şimdi öyleyse bu içeriden gelen bir şey ve çekim kanunlarını eğer doğru bir şekilde uygulamadığınızda, herhangi bir alanda aşırıya gittiğinizde hayatınızdan bir şey gidiyor. Sadece bir şey gidiyor ama emin olun her şeye bedel şey gidiyor. Onun adı tat. Tat gidiyor. Tamam da dışarıda her türlü şey lay lay lon bilmem ne yaşanıyor. Birçok kişi sanki ilişkilerinde çok başarılı, çok iyi gibi görünüyor. Ama biraz içine giriyorsun. Yok. Oysa ki ne dedik? Her biriniz mutlu olmayı hak edenlersiniz. Mutlu olmak için bu hayatta varsınız. Yani sipariş ettiklerini size sunulduğunda coşacaksınız, eğleneceksiniz, mutlu olacaksınız. Oysa ki toplumun birçoğu ilişkisini de kendini de ya da herhangi bir şeyinde dışarıya gösterip onay aldığında mutlu oluyor. Bu şu demek. Çünkü mutluluk alamıyor. Mutluluk alamadığında bunu gösterip kendini ikna etmeye çalışıyor. Ama ikna ile bu iş olmuyor çünkü daha fazla, daha fazla ve daha fazla. Ne kadar onaylanırsan onaylan bir bakıyorsun ki bir şey çıkmıyor. Hani şimdi biz böyle baktığımızda tabii bunu sadece fiziksel özelliklerle zannediyoruz. Diyelim ki kişi dünyanın en ünlü mankeni olabilir. Türkiye dünya güzeli olabilir. Hayır onlar birçoğu, hepsi demeyelim. Birçoğu dışarının onayına muhtaçtır. Bakın. Yani güzellikleri onaylansa da kendileri ikna olmaz. Şimdi sizler de kendinize bakın. Dışarıdan ne kadar onaylanırsanız onaylanın, içerisi onaylamadığında buna muhtaç kalırsınız ve ikna olamazsınız. Hani bir şey dedik. Peki bu işin bir yolu, bir çözümü var mı dedik? Var dedik ya. İşte orada dünyayla, hayatla barışmamız önemli. Şimdi biraz önceki arkadaşımız hayatla barışabildiği için anneyle barıştı. Ya da anneyle barışabildiğinde hayat ve dünyayla barışabilirsin. İş gidip de dışarıda barışmak da değil, içeride helalleşebilmek.
Çünkü o anne olmadan sen bugün buraya gelemiyorsun. Bugünkü sahip olduğu şeyler bu anne ve babadan dolayı. Ha, o zaman onların tapalım mı? Hayır. Onlar da görevini kendileri için yaptılar. Sen değil de başka biri doğursalar da onlar güdüleri, enerji alanları tarafından böyle besleneceklerdi. Öyleyse şimdi her birimiz hayatı ve dünyayı severek, hayatla barışarak, hayatla kurduğumuz ilişkiyi iyileştirerek, ilişkilerde çekim alanlarımızı kuvvetlendirebiliriz. Hani yine bunu tabii şöyle, hani daha çok kız gelsin, daha çok erkek gelsin bilmem ne değil. Hayır. Güzel alışverişlerimize çekim alanları oluşturalım. Sohbetlerimizi bu sefer kaba ve itici kelimeler, davranışlar yerine güzel birbirimizi çekici alışverişler yapalım. Ve bunun için kendimizi sevmek ve sevmeye başlayarak ilerleyebileceğimizi hatırlayalım. Bir insan kendini sevmiyorsa başka birisini sevdiğini ancak zanneder. Sevemez. Ben şunu çok seviyorum ama bir türlü kendimi sevemiyorum. Yalan. Kendini sevmeyen sevmeyi henüz bilmiyor. Ve her birimiz bize verilen bu değerleri, kendimizi, varlığımızı, kıymet ve değerimizi bilerek, hatırlayarak kendimizi sevmeyi öğrenerek yola çıkabiliriz. Ve kendimizi sevmeye başladıkça aslında hayata yansıttıklarımızı gerçekten severiz. Bu sevgi kaşı gözü şöyle boyu böyle diye değil. O dışla için birliğini sevmeyle olur. Bazen ne güzellikler vardır. Diyelim ki bir örtünün içerisinde kendini gizliyordur. Ama istediğine gösterir o güzelliği. İşte bizler de belki de hani güzelliğimizi, yeteneklerimizi ve değerlerimizi saçıp savurarak değil, gerektiğinde açıp kapatabilmeli, gerektiğinde çekim alanı, gerektiğinde de sınır belirleyici alanlar kurmalıyız. Yani diyelim ki herhangi bir erkek ya da kadın istediğinde enerjisini açıp bir meşale gibi etrafındaki bütün insanlara kendine baktırabilir, çekebilir ve bir orada fener haline gelebilir. Tam da bunu niçin yapacaksın? Eğer bu bir ego, bir nefs ya da hani böyle kişinin egosunu parlatmak için yapılıyorsa bu sefer bir mekanizma devreye giriyor. Onun adı nazar. Yani kendini göstermek için dikkat ilgi çektiğinde bulutları tokuşturup yıldırımı çekersin ve bu sefer kendi enerji alanlarının içerisine nazar ile bazı yıkım enerjilerini davet edebilirsin. Bakın kainatın sistemi kendini nasıl koruyor? Yani nazar dışarıdan bir insanın sana yaptığı değil, senin dışarı zannettiğin insanları kullanarak onların gözlerinin, bakışlarının içindeki elektriği alıp kendi frekanslarını zayıflatmak, auranı zayıflatmak için kullandığın bir mekanizmadır. Şimdi öyleyse hani ne kadar çok kişi etrafınıza nazara uğruyor bir bakın bakalım. Hani hiç yıkılmaz, hiç bilmem ne yapılmaz diyen o güçlü, çok güzel kadınlar, erkekler ya da mal mülk sahibi insanlar gitti. Neden gidiyormuş onlar? Çünkü bu çekimi çıkarları için kullandıkları için. Yani bana bakın, beni görün ama dışımı görün. Bakın ben ne kadar güzelim, ne kadar şöyleyim, ne kadar böyleyim. Tamam baktılar. Peki nazar niye geldi? Çünkü bu olana sen kendini layık görmüyorsun. Onun için geldi. Bunu böyle düşünüyoruz mu? Öyleyse kendini layık görmediğin ve göstermek için yaptığın şeyler nazar çeker. Herhangi bir kitapta yazmıyor bu.
mekanizma. Öyleyse sevgili dostlar, şimdi ne kadar ince bir yol değil mi? Hem güzel alışverişler, güzel ilişkiler kurmak istiyoruz ve bu ilişkileri kurarken hangi enerjiyi nasıl kullanacağımızı bilmeye ihtiyacımız var. Kainatın içinde mıknatıs nasıl birbirini çekiyor, itiyorsa biz de ilişkilerimizde ya da herhangi bir ortamda birbirimizi itiyor, çekiyoruz. Diyelim ki sizin bir eviniz var ve evinizle sizin bir ilişkiniz var. O mekanla, orası eviniz sizin dişiliğiniz. O dişi tarafınızla kurduğunuz bağ sizin dünyayla, hayatta dişiliğinizle kurduğunuz bağla bağlantılıdır. Yani evin dağınık mı? Sadece süs püs gösteriş mi? Kullanım rahatlığı mı? Yoksa huzurlu bir yuva mı? Bak, evinde nasıl? Bedeninde öyle. Bedeninde nasıl? İlişkinde böyle. İlişkinde nasıl? Maneviyatında böyle. Şimdi hangisi hangisinden ayrı? Oysa ki her birimiz bu hayatı, bu dünyayı cennet eylemek için geldik. İlişkilerimizi cennete dönüştürmek için buradayız. Ve diyelim ki bir eril ve bir dişil prensip birbirini çekecek. Bu çekebilmesi için mümkün oldukça zıt uçlarda olmak durumundadır. Yani siz herhangi bir şekilde aynınızı çekmezsiniz. Şimdi bakın, bunu nereye bağlayacağız? Evde kimi itiyorsunuz? O ittiğinize en çok benziyorsunuz. Hayda. Kimi uzağa koyuyorsunuz? Anneyi, babayı, kardeşi? En çok ona benziyorsunuz. En çok aynanız o. Kimi yakına çok almak istiyorsunuz? Ay anneciğim, beni çok çekiyorsun. Hep seninle olmak istiyorum. Hayır, o senin zıttın olan. Onun için babasıyla sorunu olan babasına yaklaşır. Annesiyle sorunu olan annesine yaklaşır. Şimdi inşallah böyle şeyler yapacağız yine. Böyle bir sürü İstanbul kampı yapmıştık. Gelenleriniz vardır. Şimdi Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da yenilerini de yapacağız önümüzdeki şeylerde. Orada bildiğinden öte. Şimdi anlattıklarım aslında ne kadar gözümüzün önünde. Anlattığımda hiç itiraz olan var mı? Hayır, şurası şöyledir diyen var mı? Matematik anlatıyor. 2, 2, 4 toplaya gidiyor. Evet. Çünkü hayat ölçüyle yaratıldı. Eğer söylenenlerin içerisinde herhangi bir yerde hani böyle matematiğe uymayan, henüz bizim için mantıklı gelmeyebilir bazen ama onun da bir mantığı var. Eğer matematiğe uymuyorsa doğru değil. Bu kadar da basit. Konuşulan her şey, ki mesela bir sürü şu anda kitaplarımız var burada. Kaderin kodu diyoruz. Ne yani, kader matematik mi? Evet, matematik. O zaman geçmiş ve gelecek her şey hesaplanabilir mi? Evet. Bir söz söylediğinde, bir kelime söylediğinde nasıl bir kader yarattığının matematiği var mı? Evet. Bir insanı dinlediğinde geleceğini okur musun? Evet. Yürüyüşünden, duruşundan, bakışından, davranışından nasıl bir kader oluşturduğunu görür. Hesaplar mısın? Evet. İşte Kaderin Kodu kitabı. Peki ektiklerinle güzellikleri ya da olumsuzları oluşturabilmenin bir sistemi var mı? Evet. İşte Güzellik Tohumu kitabı. Peki bu hayat bir yolculuksa, bu yolcu, her birimiz yolculuğun içerisinde ne yaparsak mutlu, ne yaparsak güzel tatlar ve lezzetler alırız ve ne yaparsak buluşur, kavuşur ve bundan güzel bir haz alırız ya da zamanı boşa harcar, saçılır, savruluruz. İşte Yolcu kitabı. Ve bütün bu sistemin bir matematiği varsa, yaratılışın bir ölçüyle mekanizması ve harika bir aritmetiği varsa, biz bunu görüp anlayarak, Yaradan'ın kurduğu bu sistemin içerisinde bunu okuyarak ve anlayarak bu ritimle yaşayabilir miyiz?
Evet. Bu ritim hayatımıza bir uyum getirdiğinde, bu uyumu hissederek, fark ederek, hayatın bütün noktalarında kendimizi, onu ve birliği görüp fark ederek bu ahenge katılabilir miyiz? Evet, işte ahenk kitabı. Öyleyse sevgili dostlar, siz yeter ki isteyin. Hayatınızın herhangi bir olumsuz döneminde olabilirsiniz. Bedeniniz, duygularınız, ilişkileriniz, ekonominiz henüz hasta olabilir. Ama hepsi iyileşebilir. Hepsini iyileştirebilecek güçte, hayatınızı bozup alt üst edecek güç de size verildi. Ne kadar güçlüsünüz. İşte bu gücü görüp anlayabilmek ve açabilmek için Kapadokya'da bir kamp yapıyoruz. Gücünü uyandır diye. Hani ben böyle baktığımda bile böyle gümbür gümbür böyle bir gücün fark edilişiyle hayatımızın, evet, Kapadokya'da, evet, evet, ve orada mağaraların içinde özel nefes ve meditatif çalışmalar yaparak gücün nasıl uyanacağı ile ilgili güzel böyle egzersizler yapacağız. İnşallah oradan da sizlere 1-5 Mayıs arasında, 1-4 Mayıs ardından da kamp bitiyor. Kampın ardından da Manavgat'ta Hıdır Ellez şenlikleri düzenleyeceğiz. Bir gece orada böyle isteyen gelen bütün dostlarımızla dileğin, talep etmenin mekanizmasının, töre ve çeşitli enerji alanlarının bize miraslarını orada değerlendirerek hayatlarımızı nasıl güzelleştireceğimizi böyle törelerle yapacağız. Bütün o geçmişte atalarımızın yaptığı bilgiyi aktaracağız. Yani hurafeyi değil, o hurafe zannedilenlerin ilmini anlatacağız. Neden dolayı şöyle yapılıyor, neden ateşin üzerinden aktarılıyor. Bunlar bakın binlerce yıldır yapılan bilgiler, bilgelikler ve bunların da sistemleriyle inşallah yapacağız. Ve şimdi tabii ki bedenlerimiz, bedensel alanlarımızı, bazılarınız çünkü topraklanabilmek için, oyalanmak için bedenlerinizi hasta ettiniz. Kendinize çeşitli böyle bir sürü oyunlar oynadınız, oyalanma oyunları oynadınız. Şimdi bu hafta başlayan bir detoks programımıza da bedensel enerjilerimizi, duygu ve düşüncelerimizi iyileştireceğiz ve arındırırken de adının ne olduğu hiç önemli olmayan hastalıklarınızı koyacağız. Geldiği yere hiçliğe yollayacağız. Kimlere? Niyet edene, talebi olana, gerçekten ben iyileşmek istiyorum diyene yol var. Tamam da birileri diyor ki bak biz iyileşemiyoruz, hastayız, işte bak şuraların kapısında sürünüyoruz. Talebin bu. Sen iyileşmek istediğinde yol var. Her şeyin yolu var. Çünkü mümkünat alemindeyiz. Her derdin şifası var. Hatta dert zannettiğin şey de şu anda senin ruhunun şifası. Sadece oradan çıkabilmenin vakti geldiyse anahtarı var. Anahtar bilgi. Bilgiyi doğru kullandığında doğru kapıyı açarsın. Ama anahtarlık hangi anahtar hangi işe yarayacak? Hangi bilgiyle hangi kapıyı açacağım bilmiyorsan işte bugün internette gezin. Bir sürü bilgi var ama bir bakıyorsun ki işine yaramıyor. Onun için kendinize iyi gelen programları, mekanları seçin ve orada olun. Size kendinizi iyi hissettiren insanların yanında olun, onları dinleyin, onlarla alışverişte olun. Kim ki ailenizde ya da arkadaşlarınızın içinde size kendini iyi hissettirmiyor, uzak durun. Çünkü bu hayattan bir tane, o andan bir tane. Yani ne olacak ki? Birazcık otursak, hani birazcık da şu hesap kitap yaparak, bak şöyle avantalarımız var, böyle çıkarlarımız var. Biraz alttan alıp kafayı eğsek de şu rahatsız olduğumuz insan ya da ortamın içinde olsak, cehennemdesin o an. Yaradanla işbirliği yapmak varken şeytanla işbirliğine gidensin.
Bırak onun için bu ucuz numaraları kendine yapmayı. Hepimiz için söylüyorum. Ben de dahil. Her türlü çıkar hesaplarından uzak durun. O hesapları siz ödersiniz. Tamam da şimdi ne yani hayatımızı iyileştirmek için yani planlar, programlar yapmayalım mı? Yapın da hesapçılık değil. Hesap yapın. Yani matematiğini doğru şekilde uygulayın. Ve tabii şimdi bu uzun bir sürü sohbetler. Biliyorsunuz ki bizim içsel öğreticilik atölyemiz var. ünalgüner.com'un içerisinde ve orada şifacının yoluyla başlayıp dervişin yolu, yeniye ilerleyiş, işte ileri şifa çalışmaları, dönüş yolu, bir sürü böyle faydalı güzel çalışmalarımız var. Rüyaların rehberliğinde uyanış gibi. Ve burada da belki o çalışmalara katılanlarımız da var. Onlarla da konuşun bakalım işe yarıyor muymuş. Ve işte hafta sonu Bursa'daydık. Ve orada gerçekten o kadar güzel coşkuyla karşılandık ki hayatlarını iyileştiren dostlarımızı görünce. O kadar büyük sorun diye gördükleri şeyleri o kadar kolay iyileştirmişler ki bizi coşturdular. Dualarına böyle güzel niyetlerine çok güzel böyle şahitlik ettik. Allah onlardan da razı olsun. Kendilerine çünkü emek vermişler. Ve sizler de kendilerinize emek verdiğinizde her birinizin hayatı bildiğinizden çok öte olacak. Diğer taraftan ben yapamam, edemem, benden bir şey olmaz diye sana verilen o güçleri küçümsersen işte küçümsenirsin, değersizleşirsin, itilip kakılırsın. Bugün bunlara ihtiyacı olanlar var. Sakın ola ki onlara acımaktan ya da aciz görmekten hani böyle kaçının. İhtiyaçtır. Her birimizin dönemlerin farklı ihtiyaçları olabilir. Kimileri kendini ezmek, bazen yokluğun, bazen zorluğun ya da sıkışıklığın içinde bir şeyler öğrenmek ihtiyacında olabilir. Acımaktan uzak durarak, dilenene değil, dileyenin yanında yardım için olarak faydayı arttırarak, fayda verirken verdiğin faydanın aslında aldığın fayda olduğunu bilerek ilerlemek en güzeldir. Bu alanda da bir şifa vakfımız var. İbn Sina Akademi Şifa Vakfı. Birkaç yıldır bütün çiftçilerimize mesela atalık tohumlar, buğdaylar dağıttı. Ve bugün görüyoruz ki meyvelere, Türk Hava Yolları dahil bugün birçok üniversitelerimiz atalık tohumları ve buğdayları çiftçilere dağıtıyorlar. Seferberlik ilan ediyorlar. Çok şükür gidiyoruz. Ne kadar güzel adımlar atmışız. Görevimizi burada yapmışız. Şimdi başka alanlarda, başka yeni vazifelerle 16 bin şifacımız dünyanın dört bir tarafında yetişmiş. Bedensel, duygusal, zihinsel ve ruhsal iyileştirmeler yapıyorlar. Ama önce kendilerini iyileştirerek ve her yansımalarında kendilerini iyileştirerek ilerliyorlar. İsteyenler onlardan danışmanlık alabilir, şifalar alabilir ya da herhangi bir şekilde bedensel ya da duygusal bir arınma yolculuğuna çıkmak istiyorsa da detoks programlarımıza katılabilir. Burada herhalde böyle bir Beyond Smart standında bizim bir tane böyle bir detoksla ilgili, arınmayla ilgili böyle bir çalışmamız var. Onu da görüp ziyaret edebilirler. Şimdi biraz da soru cevap yapalım. Sizlerin biraz önce anlattığımız tabii konular aslında çok derin bir konu. Hani böyle tık 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 yaptık ama bakın ilahi yasaların yeryüzüne etkilerinin bir fotoğrafını çektik. Ama bunlar çok derinlere gider. Yani her birinizin dostlarınızla, arkadaşlarınızla, kendinizle ve yaradanınızla olan ilişkinize kadar gider. Onun için önce kendimizle iyi ilişkiler olun. Soru var mı? Var mı sorularımız? Evet, varmış, hemen gel. Hiç vücudatmaya ilgili Evet. Ben son zamanlarda uyandırdık. Elimde şeyden düşüyor. Evet. Şimdi el kenetlerini, evet, ayak üzerine atma. Bunlar girdiğimiz ortamlarda kendimizi korumak isteğinden kaynaklanır. Yani ilerleyişle ilgili bazen kendimizi korumak istediğimizde ayak üstüne atmak durumunda kalırız. Yani temkinli gidelim diye. Karşımızdaki bir insandan bazen gelen enerjiden korumak üzere kendimizi kapatabiliriz. Ya da herhangi bir konudaki bir yeteneği
sıkıştırabiliriz. Yani neyi nerede yaptığımız da önemli. Bakın bunların hiçbir tanesi iyi ya da kötü değil. Önce mesajını alacağız. Demek ki isim neydi? Canan. Canan hayatının bu döneminde özellikle uykudan kalktığını diyor ya. Yani rüyalarına mesela yeteri kadar değer vermiyor diyor. Rüya yeteneğine. Onları buraya aktarmaya manevi şekilde emek vermiyor diyor. Bir rüya defteri yok diyor. Rüyalarını yazmıyor. Bunları ama ne olacak diye küçümsüyor ve bu alandaki yeteneğini kilitlediğini biz ona mesaj olarak veriyoruz diyor. Kim? Canan'ın varlığı. Bak mesajlaşma da böyle. Evet. Merhaba hocam. Merhaba. Sizi online'da görmek, şimdi yüzde görmek çok güzel. Umarım doğru ifade edebilirim. Aynalar birbirini iter, zıtlar, çeker dedik ya. Peki burada iki tarafı şey konuşuyorsak eğer, yani bir taraf daha çok işte çekiliyorsa diğer taraf da ama ötür ya da iletişimde söz konusuysa bunu nasıl Evet. Şimdi öncelikle hepsi sizin için. Şimdi diyelim ki siz bir erkeği beğendiniz ve ona karşı çok çekiliyorsunuz. Fakat o çekmiyor, hatta itiyor. Umursamıyor ve salla gitsin diyor. Neden? Şimdi sizin seyrettiğiniz anne baba modellerinde bir eril vardı. O eril sizin için yeteri kadar size akmayan, sizle yeteri kadar ilgilenmeyen bir kişiydi. Yani belki baba çok ilgileniyor ama sen bunu böyle hissediyorsun. Senin isteklerine yeteri kadar hürmet etmiyor. Sen konuşuyorsun ama seni dinlemiyor. Belki annene, belki kardeşlerine çok aşırı akıyor ve seni de ihmal ettiğini hissediyordun. Şimdi bu kalıbı aldım. Ne yapacaksın? Hayat aynasına yansıtacaksın. Bu sefer diyeceksin ki bak benim çektiğim erkek bana yeteri kadar akmıyor. Şimdi ben böyle anlattım ya. Bakalım neymiş baba ya da evdeki durum? Aynen, babam ayrı ama babam da tam olarak hissettiğim şey buydu. Evet. Anlaşıldı mı? Bakın. Her şeyin bir sebebi var, bir mekanizması var. Şunu anlamamız çok önemli. Şu anda çözülmeye başladı. Bakın. Gördük ya, şimdi sizi yöneten diyelim ki bir ip var, tutuyor ve gidemiyorsunuz. Neyin tuttuğunu bilmiyorsun. Gördüm. Şimdi işin %51'i tamam. İster çözersin, ister kesersin. Sonrasında devam ediyor. Bakın. Yani seni yönetenin ne olduğunu önce anlamamız önemli ki bunun adı idrak şifası. Şu anda o babayla ilgili yaşadığını bir perde açtım. Peki şimdi isim neydi? Meryem. Şimdi acaba sadece bu mu? Şimdi bir derin katman, deriyi kestik. Şimdi bir derine daha baktığımızda aslında doğmadan önceki plan ya da getirdiği potansiyelde Meryem şunu diyor. Ya diyor Allah'ım beni yeteri kadar görmüyor. Yeteri kadar dualarımı dinlemiyor. Benim istediklerimi, isteklerimi kolaylıkla bana vermiyor inancı var. Soralım. Son birkaç güne kadar zaman Eskiden böyleydi. Evet. Evet. Bunu anlayana kadar böyleydi. Şimdi bakın. Bir yerdeki şey her yerde. Şimdi hayatınızda diyelim ki gitti Meryem bir tane erkeğe çok kızdı, öfkelendi ve onunla kötü bir olay yaşadı. Ya tamam o adam da bunu hak etti. Sistem öyle bakmıyor. Senin bir erkekle olan sorunun her erkekle yaşadığın halin içinde böyle patlamak üzere üzerine hücum eder. Çünkü sen potansiyelle oradasın. Sende o yara var, karşındaki o noktaya dokunur ve orayı patlatmak istersin. Ya da diyelim ki bir kadın olarak bir
kadınla sorunun var. Kız kardeş, anne, komşu, yanında çalışan ya da bir arkadaş, kız arkadaş. Ya kız bana şöyle yaptı, böyle yaptı. O kızdan nefret ediyorum, öfkeleniyorum. Bir kaşık suya boğazım var. Bu sefer ne yapıyor sistem biliyor musunuz? Her yaşadığın dişiyle, kendi dişiliğin ya da bedeninle o olay yaşadığın kişiyle olan frekansı açmaya çalışıyor. Orayı çöz diye aslında. Yani sistem bize yardımcı olmak üzere bir mekanizma ama sen şunu diyorsun, görmüyorsun, bütün arkadaşlarım aynı çıkıyor. En sonunda hepsi geldi beni dolandırdı ya da işte hakkımı yedi, bana yalan söyledi, bana şöyle yap. Hayır, sen bunu yansıt. Değişir mi? Sen dönüşünce evet. Son bir soru hakkımız var galiba. Bitmek üzereymiş. Evet, zaman gelmiş. Son sorumuzu aldık. Evet, geldik. Selamlar. Evet. Sizin gerçekten hayranınızım. İçeride adınızı duyunca çok heyecanlanarak geldim. Hocam bütün site benimle dalga geçiyor. Dedikodu olayı. Hiçbir şekilde yapmıyorum mesela. Yapmamaya çalışıyorum. 10 kişiysek sadece Gel. tutuyorum. İsim ne? Sunay. Bak Sunay ne diyor? Ben diyor hiç diyor dedikodu yapmıyorum. Yani elimden geldiği kadar Hiç yap. Hiç yapmamaya yap. Bak, hiç yap. dışarıda hiç Gerçekten. yapmıyor. Hiç yap. Herkes bilir. Bak, bir saniye. Yani. Şimdi doğru söylüyor. Ama öyle bir noktada kendini o kadar fazla dedikodu yapıyor ki Ben. kendini o kadar fazla yargılayıp Evet. o kadar yanlış, burada eleştiri, burada bilmem ne diye kendine o kadar acımasız ve gaddar davranıyor ki hayat aynasında dışarıdakiler ona bunu yansıtıyor. Hocam ben bunu yani 2 yıl önce yapıyordum ama Cansel Özoğlu diye biriyle çalışıyorum. Kendisi hayatımın şansı olur ve Kaderin Kodu hayatımda bitirdiğim tek kitaptır. Hiç kitap okumayı sevmem. Hayatım yani bir daha okurum ve hayatımın dönüm noktası oldu benim Çok için. şükür. 2 yıl önce evet öyleydi. Şimdi ama gerçekten kendimi sevmeye öğrenmeye başladım. Ve onu ben Alevi kökenliyim. Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi her şey senden sanadır. Yoluyla çıktığım için önce kendi içimde iyileşerek etrafıma ve bütünüme katkıda olmaya çalışıyorum. Mesela geçenlerde çok iyi bir dostumla Celal tarafımı gösterip arkadaşlığımı bitirdim. Ve pişman değilim. Çünkü bazen hak ettiğinde vereceksin kendi kul hakkıma girmemek için. Şimdi burada yaptığı yanlış değil. Celal'i de gösterirsin, Cemal'i de gösterirsin. Fakat şimdi içeride o kızgınlık ve öfke devam ediyorsa aynı benzer davranışları yapacak kişileri hayatına çağırırsın. Şimdi bakın burası önemli. Şimdi içeride devam ediyor mu? Yok etmiyor. İnanın sevgiyle bıraktım ve bunu gönülden söylüyorum hocam. Tamam. Gerçekten. Ne güzel. Şimdi sadece şuraya bakacağız. Şimdi eğer dışarıda birisi sizi dedikodu yapıyor ve siz dışarıda dedikodu yapmıyorsanız içeride kendi kendinizi dedikodu yapıyorsunuz. Şimdi burayı henüz görmedik. Biraz daha bak bakalım. Yani herhangi bir davranış yaptın ya bunu da yapmamalıydın. Tabii tevbemi çekiyorum hocam. Yani kendi özümle mesela ben akşam uyuduğum zaman uyumadan önce gün içine bakıp bana vicdanıma iyi gelmeyen bir şeyi kendimle konuşup tevbemi çekerim. Evet. Şimdi oradaki en önemli şey kendini yargılıyor olmak. Evet. Bir de burada bak kendini yargılıyor olmak. Yani mesela diyorum ki Sunay'ım ya diyorum. Sen çok tatlı bir insansın. Gönlü güzel. Hani benim kıblem insan. Gönlüm sevgiyle harmanlanmış bir insan. Yani ilk girdiğimizde dediniz ya bir yere girdiğiniz zaman gerçekten öyle şeytan tüyüm var. Yani 7'den 70'e herkese avramla ışık saçarım. Amacım da onu alanımı kirletmemek olduğu için yani burayı Yine yaptım diyorum. diyorum. Şu anda Evet. bile yapıyor aslında. Evet. Hani anlatıyor bize çok şükür. Şimdi öyleyse dışarıda bir şey gördüğünüzde ne yapıyorum ki bunu seyrediyorum? İşte ayna çünkü orası. Harikasın. Sunay'ı dedikodu yapıyorlar. Niye dedikodu ettiriyorum?
Haklıyım hocam. Benle ilgili konuşuyorlar. Nerede kendimle ilgili söyleniyorum? Bakın. Söylenme var mıymış? Varmış. Varmış tabii. Yargılama varmış. Var. Şimdi fark etti ya. Bir anda şöyle diyor. Sunay mı? Onun hakkında kimse laf söyleyemez. Harika bir kadındır. Öyle diyorlar şükür hocam. Daha da Evet hani o ama çok Evet. güzel aydınlanma geldi tekrar. Burayı da temizleyeceğim. çok şükür. Gerçekten çok şükür. Evet. Bakın. Suçlanma etkisi olabiliyor mu böyle bir vakada? Ya çocukluğunda. Kendini suçlama var. Tamam. Bakın. Kendini suçlama ve kendini suçlu hissettiği için dışarıyı da zaten suçlatmıştır. Yani sizin dediğiniz doğru ama önce kendini suçlayıp eksik hissetmiştir. Ondan dolayı da dışarıda suçlayacak yerler bulmuştur. Doğru mu? Harikasınız hocam. Zaten çok tatlıydı, iyiydi. Ellerine böyle şerbet. Ne güzel. Gerçekten. Evet. Öyle. Evet. Çekiciliğin simgesi olarak teşekkür ediyoruz Sunay Hanım'a. Hoş kalsın. Evet. Aynayız birbirimize değil mi? Evet. Şimdi mesela şöyle. Sunay Hanım'ın yaptığını yapmayanınız var mı? Yok. Her biri. Şimdi bakın. Yaptığımız kadarını sadece yansıtıyoruz. Yani şöyle diyelim. O diyelim ki kendini o kadar yargılayıp iyileşebilmek, iyileştirebilmek için kılı kırk yararak o kadar yargıladı ki o kadar çok yargıla. Sen biraz lay lay lom ya arada ya bunu da yapmasan be. Solda atmasaydın. Şimdi o kadar yargılandın. O kadar dedikodu yapıldı. Fakat bazen ben mesela kendimde şunu görmüştüm. Çok yoğun hani böyle o nefsi yönetmek ve kontrol edebilmekle ilgili çok odaklandığında Allah senle ilgili ne kadar böyle şey varsa hepsi ayyuka çıkıyor. Oysa ki gör şu anda yoldayım ben. Ben bir bebeğim düştüm hata yaptım. Tamam da bebek bunun için hata yapacaksın. Hata yapmadan nasıl öğreneceksin? Düşmek kötü bir şey değil. Hata yapmak yanlış bir şey değil. Düzeltmemek, ısrar etmek ve bunu görmezden gelmek yavaşlatır ve oyalar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Zamanını tamamlandık. İnşallah yeni güzel çalışmalarda, farkındalıklarda buluşalım. Şimdi hoş olalım, hoşça kalalım.